Bu yazımda Hakkı Yılmaz'ın İslam dininin temel direkleri, namaz, salat, kıble ve hac isimli kitabını değerlendireceğim. Hakkı Yılmaz, Kur'an merkezli din anlayışının söz konusu olduğu mecralarda popüler bir fenomen. Özellikle salat kavramına verdiği özgün kavram ile tanınıyor. Benim eleştirilerim de daha çok bununla alakalı olacak. Kitapta değinilen diğer konular da bu kavramla alakalı olduğundan daha çok bu kavram üzerinde durmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kitap 4 ana başlıktan oluşuyor. Namaz, salat, kıble ve hac. Kitabın girişinde kitapta verilecek bilgilerin dayanağının ne olduğu konusunda özel bir açıklama yapılmamış. Kitabın geneline baktığımızda da verilen bilgilerin temel dayanağının bağlayıcı kaynağın ne olduğunun net olmadığını görüyoruz. Yazarın bazen sadece vahyi esas aldığını, bazen de hadis ve sünneti esas aldığını görüyoruz. Birinci bölümde namazın Araf suresi 55. ayetiyle emredildiği, salat sözcüğü ile namaz arasında bir ilişki olmadığı, Kur'an'da geçen dua ile ilgili tüm ayetlerle namazın kastedildiği iddia ediliyor. Namazın kılınma şeklinin bir standardının olmadığı, herkesin dua, niyaz şeklinin kendine özgü olması gerektiği, başkalarının taklit edilmemesi gerektiği söylenerek her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır sözünü de referans göstererek herkesin kendine özgü bir şekilde namaz kılması gerektiği anlatılıyor. Ayrıca Kur'an'da geçen secde ve rükû gibi kavramların namazla hiçbir ilgisinin olmadığı iddia ediliyor. Ancak Yüce Allah tarafından herhangi bir şekilde tarifinin yapılmadığı iddia edilen namaz, bu iddiaların hemen ardındaki sayfalarda bu defa yazar Hakkı Yılmaz tarafından bir tarifle anlatılıyor. Namaz ayakta durarak, tekbirle, bel bükerek, yere kapanarak kılınır. Namazın kılınışı ile ilgili Kur'an tarafından tarif edilmiş herhangi bir standart hareket olmadığı iddia edilmesine rağmen kitapta namazın nasıl kılınacağı konusunda bir tarifte bulunuluyor. Günümüzde kılınan namazdan biçim olarak hiçbir farkı olmayan bir namaz tarifi yapılıyor. Ancak bu tarifin dayanağının ne olduğu izah edilmiyor. Burada açıklanmayan dayanak ya da kaynak aslında hadis ve sünnet kaynaklarıdır. Ancak bu açıkça ifade edilmiyor. Namazın rekatları bölümünde bu kaynaklara yapılan başvuru daha net görülebiliyor. Yine namazla ilgili birinci bölümde namaz için kıblenin Kabe olmadığı, abdeste gerek olmadığı, Kur'an'da namazın rekatları ile ilgili bir bilginin yer almadığı, Resulullah'tan tevatüren bize ulaşan hadis ve sünnete göre namazın 2 rekat olması gerektiğinin açıkça anlaşıldığı iddia ediliyor. Benim düşünceme göre burada açıkça anlaşılabilecek bir durum ya da ciddi bir delillendirme olmasa da yazarın hadis ve sünnet adı verilen birikimi olan itimat ve inancına saygı duymak durumundayım. Kitabın ikinci bölümünde salat kavramı inceleniyor. 290 sayfalık kitabın yarıya yakını salat bölümünden oluşuyor. Sözcüğün kökü ve yapısıyla ilgili teknik bazı bilgiler verildikten sonra salatın anlamının destek olmak, yardım etmek, sorunları sırtlamak, sorunların çözümünü üzerine almak şeklinde özetlenebileceği söyleniyor. Salatın yani yardımın iki boyutu, eğitim, öğretim yoluyla bireyi ve toplumu aydınlatmak ve ihtiyaç sahiplerine mali yönden yardım etmek şeklinde izah ediliyor. İslam tarihi boyunca tüm kaynaklarda salat sözcüğüne namaz anlamı verilmişken Hakkı Yılmaz'ın destek olmak anlamı vermesinin gerekçesi nedir? Bunu anlamaya çalıştıysam da başaramadım. Salat sözcüğünü incelediğimizde sad, lam, vav veya sad, lam, ye kökünden türemiş salat, salavat, musallin, musalla, sallu, yusalli, tusalli, yusallu, fel yusallu, yusallune sözcüklerinin Kur'an-ı Kerim'de toplam 99 defa geçtiğini görüyoruz. Bazı kaynaklarda bu sözcüklere verilen anlamların sayısı 20'yi geçiyor. Bütün bu kaynaklarda sözcüğün anlamlarından birinin de destek olmak şeklinde geçtiğini görmekteyiz. Ancak bunların hiçbirinde Kur'an'daki bu 99 sözcüğün hepsinin destek anlamına geldiği gibi toptancı bir yaklaşıma rastlamıyoruz. Hakkı Yılmaz, salat sözcüğünün kökü hakkında bilgi verirken klasik sözlüklerden birini kaynak gösterdiği halde anlamıyla ilgili başvurduğu kaynaklardan hiç bahsetmiyor. Sadece Ragıp el-İsfahani'nin Müfredat isimli eserinde salatın kısaca dua anlamına geldiğini söyleyerek geçiştirdiğinden şikayet ettiğini görüyoruz. 11. yüzyılda yaşamış İsfahani'ye gelene kadar bu sözcüğün anlamı hakkında bilgi veren kimse yok muydu? İsfahani'den neden yakınılıyor?
anlamak mümkün değil. Hakkı Yılmaz, YouTube'da salat hakkında yayınlanmış seri halindeki videolarından birinde diyor ki, İsfahani'ye gelene kadar sözlüklerde salat sözcüğüne dua anlamı veren kimse olmadığı halde İsfahani, dil bilimciler salatın dua anlamına geldiğini söylerler deyip hiçbir izahatta bulunmadan geçiştirmiş. İsfahani'den sonra da insanlar salatı dua, namaz şeklinde tanımlamaya başlamışlar, diyor Hakkı Yılmaz. Oysa 11. yüzyılda yaşamış İsfahani'den çok önce Arap dil bilimcisi ve ilk dönem lügat müelliflerinden Halil bin Ahmed'in Kitabül Ayn isimli eserinde salat sözcüğü dua ve anma şeklinde tanımlanmış. Halil bin Ahmed'in Kur'an tarihindeki önemini de burada hatırlatmak isterim. Kendisi Kur'an ayetlerine bugün kullanılmakta olan hareke işaretlerini koyan kişidir. Arap dilinin gelişiminde de birçok yönden katkıları olan önemli bir dil bilimcidir. Salat bölümünün son sayfalarında bu sözcüğün literatüre neden namaz şeklinde geçtiğine dair bir komplo teorisi de mevcut. Evet, bir komplo teorisi. Çünkü bu iddia hakkında hiçbir delil ortaya konulmadan sadece varsayımla hareket edilmiş. Emevi halifesi Mervan ve benzerlerinin baskısı sayesinde Resulullah'ın uygulamaları değişmiş, salat kavramının içi boşalmış. Bu komplo teorisine göre saray beslemeleri kitaplarına salat duadır, namazdır yazmışlar. Emevilerin bu anlayışını Abbasiler, Memlüklüler, Osmanlılar da aynen devam ettirmişler. Kitapta bu komplo teorisini delillendirmek için hiçbir gayret sarf edilmiyor. Tüm ilim adamları toptancı bir yaklaşımla töhmet altında bırakılarak bizim de bu iddiaya aktarıldığı şekliyle itimat etmemiz bekleniyor. Kitapta verilen bilgiler hakkında Kur'an ayetleri dışında neredeyse hiç kaynak belirtilmiyor. Kitabın sonunda bir kaynakça bulunmuyor. Verilen bilgilerin aktarıldığı şekliyle sorgulanmadan, doğrulanmadan, araştırılmadan kabul edilmesi bekleniyor. Namaz bölümünde bir yandan hadis ve sünnete itimat edilerek namazla ilgili detaylar bu kaynaklardan aktarılırken, diğer yandan namazda kıblenin olmadığı, namaz için abdeste gerek olmadığı gibi yorumlar yapılabiliyor. Aynı hadis kaynaklarındaki kıble ve abdestle ilgili hadislerde salat sözcüğünün kullanıldığı ve yine bu hadis kaynaklarında yer alan namaz hakkındaki tüm hadislerde yine salat sözcüğünün kullanılmış olduğu gerçeği görmezden geliniyor. Tüm hadis külliyatının, özellikle de Halife Mervan öncesinde kayıt altına alınmış olanların uydurma olduğunu kabul etsek dahi, namazın rükünlerinden ve diğer detaylardan bahseden bu metinlerin hepsinde birden salat sözcüğünün namaz anlamında kullanılmış olması komplo teorileriyle izah edilemez. Hadis külliyatını bağlayıcı bulmadığım için onu bir kenara bırakıyorum. Salat hakkındaki binlerce yıllık anlayışı yerinden oynatabilmek için bu sözcüğün etimolojisini çok iyi bilmek ve okuyucuya bunu en iyi şekilde izah etmek gerekir. Oysa kitapta bunu göremiyoruz. Salat sözcüğü gerçekten de etimolojik yönden objektif bir tutumla incelenseydi, bu sözcüğün Arapça kökenli olmadığı yönündeki görüşler bilinir ve suluto ile ilişkisi kolaylıkla kurulabilirdi. Örneğin Wensing'in İslam Ansiklopedisine yazdığı Salat makalesinde bu sözcükteki Arami ve Aramice'den türeyen Süryani etkilerin tartışıldığı görülebilirdi. Ancak Hakkı Yılmaz'ın kitabında bunlar görmezden geliniyor. Bu görüşlerin çürütülmesine ihtiyaç duyulmuyor. Bakın, Maxim Rodinson Muhammed isimli kitabının Bir Dinin Doğuşu bölümünde İslamiyet'in Mekke dönemini anlatırken ne diyor? Bu ilk dönemde Müslümanlara pek az ritüel emredilmiştir. Bunlar da Doğu Hristiyanlarının yaptığı ayinlerden esinlenerek düzenlenmiş olsa gerektir. Çünkü bu ayinlere verilen isim Doğu Hristiyanlarının kendi ibadetlerine verdikleri isimdir. Salat. Nihat Durak'ın Süryani Ortodoks Kilisesi'nde İbadet isimli kitabına baktığımızda ise Süryanice'de suluto kelimesiyle ifade edilen namaz ibadeti hakkında bilgiler verildiğini görüyoruz. Kitapta verilen bilgilere göre suluto yani salat ile İslam'daki namaz arasında şekil yönünden hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Yaşayan Dünya Dinleri isimli kitabın Süryanilerle ilgili bölümünde de şu bilgiler verilmektedir. Süryaniler diğer Hristiyan kiliselerinden farklı olarak sakramentlerinde secdeli namaza yer veren tek kilisedir. Namazda kıble doğudur. Namaz, dua ve secde olmak üzere iki bölümden oluşur. Süryani Ortodoks Kadim Kilisesi'ne göre namaz günde sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 vakit kılınmaktadır. İslam'daki namazdan farkı rükûsunun olmamasıdır. Sıradan bir kitap okuyucusu olarak salat sözcüğünün izini buraya kadar sürebildim. Bu konuyu ciddi bir şekilde araştıranların
Süryanice İncil ve Tevrat'taki salat sözcüklerini orijinal metninden bulup ne anlama geldiklerini de incelemeleri gerekir. Hakkı Yılmaz'ın İslam Dininin Temel Direkleri isimli kitabının 3. bölümünde kıble konusu, 4. bölümünde hac konusu ele alınıyor. Bu bölümlerde de yazarın sözcüklere etimoloji, tarih ve sosyolojiden bağımsız keyfi anlamlar yükleyerek kurgusal bir takım anlatımlar yaptığını görüyoruz. Hakkı Yılmaz'ın kitabından edindiğim kanaat, ele aldığı konular hakkında hakkını verecek kadar detaylı çalışmaları yapmadan çok büyük iddiaları dile getirmiş olduğudur. Maalesef öyle.